Fırat Nehri'nin kıyısında sazlardan örülmüş küçük bir sepet suyun üzerinde sallanıyor. İçinde bir bebek var. Annesi onu nehre bırakmış, kaderine terk etmiş. Bu sahne tanıdık geliyor olabilir ama bir sorun var. Bu hikaye Musa'nın doğumundan yaklaşık 1200 yıl önce yaşanıyor ve o sepetteki bebek büyüyünce bir kral öldürecek, tarihte hiç kimsenin başaramadığı bir şeyi yapacak. Farklı dilleri konuşan, birbirinden nefret eden onlarca şehri tek bir çatı altında toplayacak. Adı Sargon. Ve o gün nehirde sallanan sepet, dünyanın ilk imparatorluğunun beşiği olacaktı. Bu videoda bir hizmetkarın nasıl dünyanın efendisi olduğunu, kızının nasıl tarihin ilk yazarı olarak tarihe geçtiğini ve koca bir imparatorluğun neden yavaş yavaş, adeta lanetlenmiş gibi çöktüğünü anlatacağım. Sonuna kadar kalın çünkü hikayenin en çarpıcı kısmı kuruluşu değil, çöküşünde saklı. Milattan önce 24. yüzyıla gidiyoruz. O dönemde bugünkü Irak topraklarında ülke diye bir kavram yok. Bunun yerine onlarca bağımsız şehir var. Ur, Uruk, Lagaş, Kiş, Nippur. Her birinin kendi kralı, kendi ordusu, kendi tanrısı var. Ve çoğu zaman birbirleriyle savaş halindeler. Sümerler bu topraklarda binlerce yıldır yaşıyor, yazıyı icat etmişler, tekerleği geliştirmişler ama bir türlü bir araya gelememişler. Tıpkı bugün komşu iki apartmanın su faturası yüzünden mahkemelik olması gibi, o dönemin şehir devletleri de sınır taşları için savaşıyor. İşte tam bu kaos ortamına kimliği belirsiz bir çocuk doğuyor. Sonradan yazılan efsanelere göre annesi bir rahibe, babası bilinmiyor. Doğduğunda onu saklıyor, sepete koyup nehre bırakıyor. Bir bahçıvan onu buluyor, büyütüyor. Çocuk büyüyor, Kiş şehrinin sarayına giriyor ama bir prens olarak değil, bir hizmetkar olarak. Saki, yani kralın kadehini dolduran adam oluyor. Şimdi düşünün, dünyanın ilk imparatoru kariyerine kralın şarabını dökerek başlıyor. Bunu kimse tahmin edemezdi. Sargon'un gerçek adı aslında Şarrukin değil, sonradan aldığı bir unvan. Anlamı gerçek kral demek. Bir hizmetkarın kendine gerçek kral demesi başlı başına cüretkar bir hareket. Belki de tahtın gerçek varisi olmadığını herkes biliyordu ve o bu gerçeği tersine çevirmek istedi. Kiş sarayında yıllarca hizmet etti. Kralın en yakınındaki adamlardan biri haline geldi. Bu yakınlık ona sarayın işleyişini, ordunun zayıf noktalarını öğretti. Bir gün Kiş kralı Ur-Zababa'ya karşı bir darbe düzenledi. Kaynaklar bu olayı net anlatmıyor ama sonuç değişmiyor. Hizmetkar kral oldu. Fakat burada durmadı. Çünkü bir şehrin kralı olmak onun hayalindeki şey değildi. O anda tarihte hiç kimsenin denemediği bir şeyi denemeye karar verdi. Bütün Mezopotamya'yı tek çatı altında toplamak. Peki bunu nasıl başaracaktı? Çünkü o dönemde en güçlü rakibi, kendisinden çok daha köklü bir hanedana sahip olan Uruk kralı Lugalzagesi'ydi. Ve iki adam aynı toprakları istiyordu. Lugalzagesi sıradan bir kral değildi. Kendi ifadesine göre 50 şehir devletini bir araya getirmiş, güçlü bir ittifak kurmuştu. Ama Sargon'un bir avantajı vardı. Ordusu daha küçüktü ama daha disiplinliydi, daha hızlı hareket ediyordu. Tabletlerde anlatılana göre Sargon, Lugalzagesi'yi yendi, onu bir boyunduruğa vurdu ve Nippur'daki Enlil tapınağının kapısına götürdü. Bu bir aşağılama değildi sadece, bir mesajdı. Tanrıların gözü önünde eski düzen sona ermişti. Sonrasında Sargon ona bağlı 50 şehri tek tek ele geçirdi. Ama burada asıl önemli olan şey fetih değil. Çünkü tarihte fetheden çok kral vardı. Sargon'u farklı kılan, fethettiği topraklarla ne yaptığıydı. Ve işte bu, imparatorluk kavramının aslında ilk kez doğduğu andı. Sargon'dan önce bir kral bir şehri fethettiğinde genelde onu yağmalar, vergiye bağlar ve çekip giderdi. Şehir kendi kralıyla, kendi diliyle, kendi yönetimiyle devam ederdi. Sargon bunu yapmadı. Fethettiği her şehre
kendi adamlarını vali olarak atadı. Akkad dilini idari dil haline getirdi ama Sümer dilini ve yazısını da yok saymadı, ikisini bir arada tuttu. Standart bir ölçü birimi, standart bir para sistemi getirdi. Yollar açtırdı, ticareti kolaylaştırdı. Bu ayrıntılar sıkıcı gelebilir ama aslında devrimseldi. Çünkü Sargon, savaşarak değil, yönetim sistemiyle bir imparatorluk kurdu. Ordusunu her yıl seferber etmek yerine sürekli hazır tutan daimi bir ordu oluşturdu. Tarihte bilinen ilk profesyonel ordulardan biriydi bu. Başkenti Akkad şehrini kurdu bugün, tam yerini bile bilmiyoruz, arkeologlar hala arıyor. Düşünsenize, dünyanın ilk imparatorluğunun başkenti, kayıp bir şehir. Sargon kızı Enheduanna'yı Ur şehrindeki ay tanrısı Nanna'nın baş rahibesi yaptı. Bu sıradan bir atama değildi, siyasi bir hamleydi. Fethedilen Sümer halkının dini merkezine kendi kızını yerleştirerek hem meşruiyet kazandı hem de kontrolü elinde tuttu. Ama Enheduanna babasının beklediğinden çok daha fazlasını yaptı. Tanrıçalara ilahiler yazdı, tapınak şarkıları besteledi ve bunların altına kendi adını koydu. Bu, insanlık tarihinde bilinen ilk defa bir yazarın eserinin altına ismini yazdığı andır. Homeros'tan 1500 yıl önce bir kadın kendi sesiyle, kendi adıyla tarihe geçti. Bugün onun yazdığı İnanna'ya ilahiler hala okunuyor, hala inceleniyor. Bir imparatorluğun gücü sadece ordusuyla ölçülmez. Sargon toprakları fethetti ama Enheduanna kelimelerle kalıcı olan şeyin ne olduğunu gösterdi. Sargon'un torunu Naram-Sin döneminde imparatorluk zirveye ulaştı. Naram-Sin kendini tanrı ilan etti. Mezopotamya tarihinde bir kralın kendini açıkça tanrılaştırdığı ilk örneklerden biri. Zafer steli üzerinde düşmanlarını ayakları altında ezerken başında boynuzlu bir tanrı tacıyla tasvir edildi. Ama imparatorluklar genelde en güçlü göründükleri anda içten içe çatlamaya başlar. Fethedilen halklar sürekli ayaklandı. Sınırlardaki kabileler baskı yapmaya devam etti. Yönetim giderek genişleyen toprakları kontrol etmekte zorlandı. Peki bu imparatorluk tüm bu gücüne rağmen sonunda nasıl yok oldu? Cevap kimsenin beklemediği bir yerden geldi. Yıllarca tarihçiler Akkad İmparatorluğu'nun çöküşünü sadece Gutiler adı verilen dağlık bölge halklarının istilasına bağladı. Ama son yıllarda yapılan iklim araştırmaları çok farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yaklaşık M.Ö. 2200 civarında bölgede ani ve şiddetli bir kuraklık yaşandı. Bilim insanlarının 4200 yıl olayı dediği bu iklim krizi, Mezopotamya'nın tarım arazilerini adeta çöle çevirdi. Sulama kanallarına bağımlı bir imparatorluk için bu, ölüm fermanıydı. Kıtlık başladı, şehirler boşaldı, vergi toplayamayan merkezi yönetim güçsüzleşti. Ve tam bu zayıflık anında Gutiler kapıdan girdi. Ama gerçek düşman onlar değildi, gerçek düşman iklimdi. Dönemin Mezopotamyalıları bu felaketi anlamlandırmak için bir efsane yazdı. Akkad'ın laneti. Bu metne göre Kral Naram-Sin, Tanrı Enlil'in tapınağını yağmalamış, tanrılar öfkelenmiş ve imparatorluğu açlıkla cezalandırmıştı. Bugün biliyoruz ki asıl sebep iklim değişikliğiydi ama o dönemin insanları bunu bir tanrısal ceza olarak yorumladı. İlginç olan şu, 4000 yıl sonra bugün bile iklim krizleriyle karşılaştığımızda benzer bir dürtüyle hareket ediyoruz, anlaşılmayan felaketleri bir günaha bağlama isteği hala içimizde. Akkad İmparatorluğu kurulduktan yaklaşık 150 yıl sonra tarih sahnesinden silindi. Ama bıraktığı miras imparatorluğun kendisinden çok daha uzun yaşadı. Ondan sonra gelen Babil, Asur, hatta çok daha sonraki Pers İmparatorluğu, Sargon'un kurduğu modelden ders çıkardı. Merkezi yönetim, standart yazı dili, daimi ordu. İmparatorluk dediğimiz kavramın kendisi aslında bu sepetteki bebeğin başlattığı deneyle şekillendi. Ve belki de en çarpıcı gerçek şu, bugün elimizde kalan,
Koca bir imparatorluğun başkentinin yeri bile değil kayıp. Ama Enheduanna'nın kil tabletlere kazıdığı birkaç satır ilahi hala okunabiliyor, hala çevriliyor. Demek ki gücün en kalıcı hali ordular ya da sınırlar değil, kelimelermiş. Bu hikayeyi buraya kadar izlediyseniz gerçekten tarihe meraklısınız demektir ve bu kanalda tam size göre içerikler var. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da ihmal etmeyin ki bir dahaki imparatorluk hikayesini kaçırmayın. Şunu merak ediyorum. Sizce bugünkü küresel sistemlerimiz aynı Akkad İmparatorluğu gibi bir iklim krizi karşısında ne kadar dayanıklı olurdu? Yorumlarda birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.